Esselamu Aleyküm. Ey yavramın Şah-ı Merdan. Esselamu Aleyküm. Ey Allah'ın arslanının yolunu sevenler. Size selam olsun. Günümüz hayır olsun. Şerefimiz müjdat olsun. Nurumuz ziyade olsun. Buyurunuz. Buyurunuz. Rabbimizin kulluğuna. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Seyyidina Muhammed Resulullah. Ey yaraman Şah-ı Merdan. Allah'ın arslanının yolunu seven. Ey mübarek kullar. Buyurunuz meclisimize. Meclisimiz hayır meclisidir. Buyur ey Şah-ı Merdan. Yaranınız, ahbaplarınız size müştaktır. Sizin yolunuza müştak ve hayra talip olanlardır. Ummel hayır. Ummel hayır. Ne dedin? Ammu hayran. Ummu. Ammu hayran. Ne der? Ummu hayran. Hayrı tamim ediniz. Bugün yeni bir gün. Bugünün sohbeti ayrı bir imtiyazı olan sohbettir. Şah-ı Merdan'dan. Ey Allah'ın arslanı. Maşallah. La kuvvete illa billah. El-aliyyil azim. Meclisimiz meclisi irfandır. İnsanlığımıza cile vurur. Celli. Cilalandırır bizi. Şah-ı Merdan'ın mübarek sözleri ve sohbetleri bize cila verir.
parlatır bizi. Onun için dikkat et. Ey insan! Ey insan! Şah-ı Merdan'ın mübarek sözleriyle cilalanalım, cila giyelim, parlayalım, gökteki yıldızlar gibi olalım. Ne buyurdu ahir zaman peygamberi? Ashab-ı ken-nücum. Ahir zaman nebisi, Sultanul Enbiya, Habib Rabbul Alemin ne buyurdu? Cilalanın, cilalanın. Cila insanlara bir heybet verir, güzellik verir. Meclisimizin cilası Bismillahirrahmanirrahim'dir. De korkma, cilalan, yüzüne suratına boya sürmekle cilalanman. Cila, güzellik sırrı gökyüzünden gelir. Buyur ey Şah-ı Merdan, ne güzel söylersiniz. Güzellik gökyüzünden gelir insanlara. Yerden verilmez. Yerden alacağın güzellik dört ayaklı sınıfın güzelliğidir. Ne güzel at dersin. Ne güzel kedi dersin. Onda bir güzellik oluyor. Ona verilen güzellik yeryüzündendir. Gökyüzünden inen güzellik var. O insanlaradır. Buyur ey Şah-ı Merdan, biz gökyüzünden inen güzelliği isteriz. Biz yeryüzünde hayvanlarda olan ne güzel hayvan, ne güzel kedi, ne güzel at, bu insanlar için değil, hayvanlar için söylenir. Ne güzel at şekliyle bir ona verilmiş olan bir güzellik var. Lakin insana verilen güzellik ata verilenkine benzemez. İnsanın güzelliği göklerden iner. Gökyüzünden iner insanların güzelliği. Hayvanların güzelliği yeryüzündendir. Ne güzel at. Nasıl güzel oldu? Güzel bakımlı oldu. Ne yedi? Arpa yedi, saman yedi, çayır yedi, güzel oldu. Biz hayvan güzelliği aramıyoruz. Bizim aradığımız
gökyüzünden inen güzelliktir. Buna talip ol. Gökyüzünden inen güzelliğe talip ol. Bakımlı hayvan yahu. Bakımlı hayvan. Ne güzel at dersin. Güzelliği nereden? Yediği ottan, arpadan, yulaftan. Hayvanın güzelliği dediğimiz odur. İnsanın güzelliği gökyüzünden gelir. Buyur Şah-ı Merdan, meydan sizindir. Size dinlesin. İnsanlar şeref olsun. Güzel olsunlar. Beğenilsinler. Ne güzel insan. Densin. Yeryüzünde de senin güzelliğin, kemalin söylensin. Gökyüzünde de işaret olunsun. Ne güzel kul. Ne güzel kul. Nasıl oldu? Ne güzel kul. Ne güzel attan beraber olmaz. Ne güzel kul. Nasıl beslendi? Gökyüzünden beslendi. Güzelliği insanın gökyüzünden iner. Ne güzel at. Hayvanın güzelliği yeryüzündeki ottan, arpadan, yulaftandır. Biz onu istemiyoruz. Biz gökyüzünden gelen güzelliği isteriz. Ne güzel insan dedi sana kendine. Başka öyleyse dinle Şah-ı Merdan'a. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Size asumandan, gökyüzünden güzellik sevbi, isvab deriz biz. Sevbu reiz, sevbu şeref, sevbul heybet, sevbul üns. Allahu Ekber. Gökyüzünden iner. Hayvanlara inmez. İnsanlara iner. Buyur ey ya Şah-ı Merdan, meydan sizindir. Biz gökyüzünden inen güzellik ararız. Yeryüzündeki güzellik hayvanlarındır. Ne güzel at, ne güzel kedi dersin. Bu hayvanlaradır. İnsanın güzelliği gökyüzünden gelir. Ne güzel insan. Nereden? İşte güzellik müsabakası yaptık. Efendim, kadınlar bu kadar ölçüde güzel olur. Erkekler bu ölçüde güzel olur. Bu hayvanın güzelliğidir. Biz bunu istemeyiz. Gökyüzünde bize giydirilen güzellik esbabı, isbab deriz biz. Biz onu isteriz.
anlayamıyor. İnsanları şeytan beşine takmış. Yürütüyor. Benimle beraber yürüyünüz. Sizi güzel yapayım. Böyle böyle. Bunun ismi nedir? Moda derler. Şeytanın insanları aldattığı yol bu. Şeytan insana diyor ki, sizi daha güzel yapayım ben. Nasıl olacak? Modayla. Modayla elbise giyersiniz. Modayla görürsünüz. Modayla yer içersiniz. Modaya uyarsınız. Güzel olursunuz. ...21. asır insanı moda yüzünden insanlıktan uzaklaşmış acayip bir mahluk olmuş. Neyle? Modayla. Moda bir beladır ki bugünkü ekonomikal crisis dediği ekonomik sıkıntıya düşmenin birinci sebebi bu modadır. Bunun çaresi yok. Bu modayı bırakmadık sonra çaresi bulunmaz. Krizin önüne geçilmez. Moda dünyayı berbat etti. İnsanları deli etti. İnsanlıktan çıkardıp şeytan evredi. Şeytan mezhebi. Moda en geçerli mezhep modadır. Madem modayla gidiyor, ucu bucağı bulunmaz. Ve moda insanı güzelleştirmez. Moda belki insanı hayvani hayatı için güzel gösterir. Lakin manevi yapısıyla insanlıktan çıkar. Bütün peygamberler geldi. Aleyhisselam. İnsanları şeytanlaştıran modaları yıkmak için geldi. Esatirul evvelin dediği evvelden itibaren şeytanın insanlara öğretmiş olduğu moda. İlk insandan başladı. Moda insanoğlunu çığırından çıkarttı. Rahatı kalmadı. Güzel görünmenin derdine düştü. 80 yaşında, 90 yaşında, 100 yaşında olsa ahmak insanlar modaya uyup da güzel görünelim diye tepiniyorlar. Güzellik
iki sınıftır. Gökyüzünden inen güzellik, yeryüzünden çıkan hayvanlara olan güzellik. Gökyüzünden inen güzellik, insanlara azamet, üns, cemal, kemal, hatta celal giydirir. Lakin yeryüzündeki otlar, yemekler, içmekler insana güzellik kazandırmaz. Belki hırslarını artırır. Hırslanırlar. Yedik sonra güzel olalım. Onun için insanlar karnının hadimi ne der ona? Karnının şehvetini tatmin etmek için uğraşan sınıf oldu. Ulvi olan bir hayrı soran yok. Halbuki bütün peygamberler hayrı tamim için, insanlara hayrı öğretmek için gönderildi. Ummu hayran. Bütün peygamberlerin getirip bildirdikleri ummu hayran. Hayrı yayınız diyor. Peygamberler insanlara hayrı öğretmek için geldi. Şeytan da şeytanın kendinin yollarını öğretmek için uğraştı. Bugün maalesef insanoğlu hayır yollarına koşturmuyor, şer yollarına. Şer yolları nereye götürür? Cehenneme götürür. Hayır yolları nereye götürür? İnsanı cennete götürür. Ummul hayır. Peygamberlerin insanlara öğretmesi gereken neyse ummu hayran. Hayrı yayınız. Dünya hayrın içerisinde kalsın. Şeytana uyarsınız. Ummu şerren. Şeytanın insanlara öğrettiği şer yollarıdır. Şer'i yayınız diyor. Bugün dünya, bütün dünya hangisi daha şerli olacak? Hangisi daha vahşi olacak? Hangisi daha dinsiz, imansız olacak? Bu yolda koşturuyor. 21. asır insanının maksadı hangisi daha şerli olacak diye uğraşıyor. Ummu şerren. Şerri yayınız diyor. Maalesef şimdiki dünyanın insanları şerri, kötülüğü her tarafa yaymak için çeşit türlü aletler icat etmişler. İnsanlara öyle bir hırs aşılamışlar ki doymuyor. Şer işlemekten, kötülük yapmaktan doymuyor. Halbuki gökyüzünün emri ummu hayran. Hayrı yayınız diyor Allah.
Sen ne şerri yayarsın be? Bütün devletler, bütün milletler kötülüğü yaymak için uğraşırlar. Hayrı yıkmak için dolaşır. Her hükümet, her millet kötülüğü yaymak için uğraşıyor. Harp, darp, rezalet, sefalet, cehalet, hakaret hepsi insanların üzerinde şimdi. Halbuki peygamberlerin sultanın emri ummu hayran. Hayrı yayınız diyor. Ne güzel İslam. Bütün peygamberler de aynı yolda. Peygamberler insanlara insanlığı öğretmek için insanlık nedir? İnsanlık hayırlandır. Hayrı olan insandır. Hayrı olmayan hayvandır. Bugünün insanları şerrin arkasında koşuyor. Bugün insanları ehli hayvandan ötede vahşi hayvandırlar. Öldürmek, yıldırmak, yakmak, yıkmak, ezmek, tüketmek. Bu zamanın hayat felsefesi değilim. Bundan ibarettir. Onun için dünyanın ıstırabı bitmiyor. İnsanlığa birinci emir ummu hayran. Hayrı yayınız. Ne güzel. Bütün peygamberlerin ahir zaman nebisinin emri ummu hayran. Hayrı yayınız diyor. Hangi hükümet var hayrı yayan? Hayra teşvik eden kim var? Hayra teşvik eden yok. Hepsi şerre hücum ettiriyor. Öldür, yak, yık, bırakma. İnsan ne oyunu tüket. En azından insanları insanlıktan çıkarınız. Vahşi olsunlar. Onlara şeref verildi gökyüzünde. Yani yeryüzünde onları rezil edelim diyor şeytan. Ey Rabbimiz ne yapalım? Ummu hayran. Bir emir. İnsanlığı kurtarmak için. Ey aklı başında olanlar. Buyur ey Şah-ı Merdan. Ne güzel söylüyorsun. Ummu hayran. Hayrı tamim edin. Yay her tarafa. Herkes hayrın içerisinde yaşasın. Şer görmesinler. Lakin şimdiki insanlar şeytanın yetiştirdikleri eziniz, kahrediniz, yakınız, yıkınız, sizin şerefiniz buradadır diyor. Şeytanın bu. Şeytanın prensibi ne? Ummu şerren. Şerri yayınız diyor. Kötülük yapınız. Ölünüz, öldürünüz. Yapınız, yıkınız. Yeryüzünde sizden başka kimse bırakmayınız. Canavarlaşmış olan insan yetiştirdi şeytan.
Buyur ey Şah-ı Merdan. Seyfiniz şeytanın boynuna ve şeytanın tabilerinin boynuna vursun. Peygamberler ummu hayran dedi. Hayrı yayınız. Hayra uğraşan kim var? Bütün dünya şerrin içerisinde. İnsanoğlu kendi kendisini kahrediyor. En şerefliyken en rezil olan şeytan sınıfına girdiler. Şeytan diyor beni takip ediniz de şeref bulasınız. Dünyaya hükmedesiniz. Dünyaya Firavun da hükmetti. Sonunda gark oldu denizde. Nemrut o da iddia etti. Onu da sivrisinekle kahretti Allah. Bunlar çeşitli silah hazırlıyor. Ne için? İnsan neslini tüketmek için. Yazıklar olsun. İşte şeytanın öğrettiği bu. Ummu şerren. Kötülüğü yayınız. İyilik yapmayınız. Kötülük yapınız. Şerefiniz artsın. Şerefleri batsın öyle adamların. Ummu şerren. Şeytan diyor. Şerri yayınız. İyilik yapmayınız. Ey Şah-ı Merdan buyurunuz. Çekiniz Zülfikar'ınızı, şerri yaymak isteyenleri kahretsin sizin Zülfikar'ınız. İki yol şimdi. Ummu hayran, ummu şerre. Ya hayrı tamim edecek veyahut şerri tamim edecek. Şeytan uğraşıyor. Şer bütün dünyayı tutsun. Şimdi tuttu. İnsanlar şerden başka bir şey düşünmez. Düşünmezler ki nice firavunlar gökyüzünün kahrıyla kahrolup gittiler. Sonra ne oldu? Kimi ateşte yandı, kimisi denizde gark oldu. Kimisi sivrisinekle kahrolup gitti. Nemrutlar ve firavunlar. Şeytanın maksadı ummu şerren. Şerri yayınız ki bütün dünya firavun olsun. Firavun olduğu vakit akıbetler ne olur? Denizde gark olma, yahut ateşte yanma. Ya işte bu bugünkü insanların perişan halleridir. Onun için biz her gün Şah-ı Merdan'ı dinlemek istiyoruz. Ki onun sözleri insanı kemal mertebesine yetiştirir. Kamil insan olur. Kamil insanda adalet var. Lütfu ihsan var. İkram var. Her güzellik var. Ummu şerren. Şerde de her kötülük, her pislik onda var.
Bu kadar insanlar yeryüzünde sokaklarda koşturuyor. Ne istediklerini bilmiyorlar. Yeseler, içseler tatmin olmuyor. Çünkü şeytan diyor ki bu sokaklarda koşturma bir şey değil. Birbirinizi tüketiniz. Azalasınız ve hükmedesiniz. İşte şeytanın müşerren. Bugün insanların davası bu. Şerri yaymak, hayrı men etmek. Hayır kapılarını kapatıyor, şer kapılarını açıyor. Ey bizi yaratan Mevlamız, bize hayrı öğretecek, sahip kılan bir Şah-ı Merdan, 1000 Şah-ı Merdan, 40.000 Şah-ı Merdan gelsin. Bizim eğriliklerimizi şerri yıksın. Şer yıkılmadık sonra dünyanın rahatı yoktur. Hayren. Hayrı tamim edeceğiz. Başka kurtuluşumuz yok. Hep silahları bırakacağız. Hayrın peşine koşacağız. Dünya rahat olacak. Değilse dünya şeytanın cehennemidir. Sizi de cehenneme atar. Kendi akıbetine düşürür. Şeytanın emri şerri yayınız. Peygamberlerin emri hayrı yayınız. Ey Rabbimiz! Bize bunları talim edecek Şah-ı Merdanlardan gönder. Ey Şah-ı Merdan! Aleyke Rızvanur Rahman. Çek Zülfikar'ını, şeytanı da şeytan gibi şerri yeymeye uğraşanları da tüket. Vur kılıncını. Vur. Allah aşkına vur. Peygamber aşkına vur. Canavarlar doldu dünya. Vur. Canavar sıfatlı şerri öğretenleri tüket. Dünya o zaman size güzel olsun. Sizi Allah'a yaklaştıracak hizmetleri yaparsınız dünyada. Şer kalksın. Şer kapıları kapanmadık sonra dünya rahat olmaz. İşte bugünkü sohbetimiz Şah-ı Merdan'dan budur ki ummu hayran, hayrı tamim ediniz. Ventehu şerren, şerden vazgeçin, hayır kapılarını açın. Bu silahlara vereceğiniz parayı insanlara verseniz dünya cennet gibi olur. Lakin sizin hırsınız insan nevini tüketmek. Hocanız kim? Şeytan. Ey Şah-ı Merdan! Maşallah. La kuvvete illa billah. Ortalık alt üsttür. Bunu inandıracak değildir. Madem ki insanlar boyuna şerrin
dolabını döndürüyorlar. Gelecek şerdir. Başlarına hayır gelmez. İşte bak, bütün dünyaya bak. Yolu değiştir. Hayra koş. Şerre koştuğun vakitinde dünya düzelmez. İnsanlar insan olmaz. Vahşi olurlar. Bugünkü sohbetin hulasası budur ki Şah Merdan buyurur. Hayrın arkasına düşün. Şerri bırakın. Dünyanız mamur. Ahiret azabından da emin olur size. Değilse yukarıdan da inecek var. Kasırgalar geliyor. Fırtınalar geliyor. Seller geliyor. Zelzeleler geliyor. Ummadığı yerden yanardağlar çıkıyor. Ummadığı yerden adalar batıyor. Allah'tan kork. Hayf Allah. Allah'tan korkunuz. Değilse şeytanın akıbeti size de gelir. Tövbe ya Rabbi, tövbe estağfurullah. Ey Şah-ı Merdan, Habib-i Yezdan, Farsça'da söyleyeyim. Farsça'da, Farisi lügatıyla da ey Yezdan olan, tek olan Allah'ın kulları, şerden elinizi çekiniz. Hayra koşunuz, şerden elinizi çekiniz. Değilse başınıza gelecek vardır. Ummadığınız yerlerde zelzele, ummadığınız yerlerde kasırga, ummadığınız yerlerde tufan, ummadığınız yerlerde ateş yağar. Sakınınız, Allah'a karşı gelme, kötülüğü yayma, kötülükleri söndürmeye bak. İnsan öldüren iyi değildir, kötüdür. Bilesin ey Acem, ey Alevi olan, Şia olanlar. Şah-ı Merdan öyle buyurdu. Elinizi şerden çekiniz. Hayrın arkasından koşunuz. Şerden kaçınız. Hayra koşunuz. İşte budur. Ne güzel söz söylemiş. Ey Şah-ı Merdan, Habibur Rahman, ey Zülfikar'ın sahibi sultan, bunları öğretecek senin askerini bekliyoruz. Sahibi zamanı bekliyoruz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyoruz. Biz sünnileriz. Allah'ın ve peygamberinin emirlerine tabi oluruz. Biz zalim değiliz. Biz Allah'ın yolunu aşmak için kılıç çekenleriz. Bin sene ecdad-ı izamımız Osmanlı İslam'ın sancağını kaldırdı. Şeref buldu, şeref verdi.
bugünkülerin yüzlerinde karış şuur. Allah soracaktır. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ عَنِ النَّعِيمِ. Size verdiğim nimetlerden soracağım diyor. Bir de ayet-i kerime Estaizu billah ve tilkel eyyamu yudaviluha beynen nas. İnsanoğlunun her sınıfına kuvvet vereceğim, bakalım ne yapıyorlar. Beni dinliyorlar mı yoksa şeytanın arkasında? Bugün milletlerin, devletlerin hepsi şeytanın peşinde koşuyor. Lakin yukarıdan inne batşe rabbike leşedid, ilahi batş, sille-i Rahman yıkar. Bak Hicaz nasıldı? Seller aldı götürdü. Yazın ortası geliyor, kar yağdı Hicaz'a. Ne için? Öyle bir derdin arkasına düştü insanlar. Bütün peygamberler bildiği bir kat ev, ikinci kat evi de üstüne yaparsa ondan sonrasına melaike der ki ey insanoğlu, nedir bu? İkinci daire, üçüncü yukarıya doğru. Siz Nemrut mu oldunuz? Nemrut kuleleri dikiyorsunuz. Korkmayalmasınız ki bir sallanmada hepsi üzerinize yıkılacak. İkinci kattan sonra melaike böyle diyor. Nereye? Nemrutlaştınız siz. Betonla doldurun. İşte al betonu. Altından su girecek. O beton binalar mukaddes topraklardaki beton binalar hepsi aşağı inecek. Sakınsın müluk da, ümera da, rüesa da. Allah'tan kork, şerri bırak, hayra koş, kurtulasın. Ey Şah-ı Merdan, söz sizindir. Bize imdad gönderiniz. O Habib-i Ekrem hürmeti için. Biz hayrı yayalım, şerri yaymayalım. Şer ateşini söndürelim, hayır ocaklarını açalım. Ve minallâhe tevfik, ya Rabbi bizi affeyle. Bize sahiplik yapacak sultanları gönder ya Rabbi. Fatiha. Birkaç ay önce belki hitap etmiştir hak lisanından. Ey Hicaz'a hükmeden ismini de Celaletül Melik diye söyleyen kimse, söyleten kimse, size demiştik ki her sabah Gülbank-ı Muhammed'i okuyasınız. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tazim ile sabah namazında. Sarayınızın önünde bu Gülbank-ı Muhammed'i çekersiniz. Buna dair bir sohbetimiz geçti. Kimse dinlemedi.
Şimdi titriyorlar. Sarayları yıkılacak. Korksunlar. Her sabah Kurban-ı Muhammedi Efendimiz'e salatu selam Cenab-ı Hakk'a hamd senalar. Tazim yap. Kurtul. Yapmazsan seller götürür Arabistan'ın hepsini. Yukarının şakası yoktur. Allahu Allah, Allahu Rabbi, Allahu Allah, Allahu hasbi, hasbunallah ve ni'mel vekil. Oku bunu günde ey Arabistan'da olan Müslümanlar. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ni'mel Mevla ve ni'mel nasir. Ufraneke Rabbena ve ileykel masir. Okut bunları, korkma. Ne İsa'sı götürecektir. Ne kral tanır, ne emir, ne melik. Tövbe ya Rabbi, tövbe estağfurullah. Subhansın ya Rabbi. Bir aciz kulları. Ey Şah-ı Merdan, bu tedbirlerinizi tutacak kimseler gönderiniz bize. Fatiha.